Abdestin alınışı. Abdeste Eûzü besmele ve niyetle başlanır. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denir. Ardından eller bileklere kadar yıkanır. Eller yıkanırken parmak araları dahil kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Yüzük varsa hareket ettirilir. Ellerden sonra sağ elle ağza 3 defa su verilir. Ağız çalkalanır, geri boşaltılır. Dişleri fırçalamak, misvaklamak ya da parmakla ovmak sünnettir. Ağız yıkandıktan sonra sağ elle buruna 3 defa su verilir. Sol elle sümkürülür. Bu sünnettir. Burundan sonra yüz yıkanır. 2 elin avuçlarına su alınır, yüze sürülür. Bu şekilde yüz 3 defa yıkanır. Saç bitiminden çene altına kadar yüzü yıkamak farzdır. Yüzü yıkarken kaşların ve bıyıkların altına suyu ulaştırmak gerekir. Yüzden sonra kollar yıkanır. İlk önce sağ kol, daha sonra da sol kol, dirsekler dahil olmak üzere kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Akan su bulunmadığı durumlarda ilk önce sağ avuca, daha sonra da sol avuca alınan suyun bütün kola yayılması ve 3 sefer bu hareketin yapılıp kuru yerin kalmamasına dikkat edilmesiyle kollar yıkanır. Kolların yıkanması farzdır. Kollar yıkandıktan sonra baş meshedilir. 2 el yıkanır, sağ elle başın üst tarafı bir kere meshedilir. Avuç içi başın üst kısmına temas ettirilir. Başın meshedilmesi farzdır. Baş meshedildikten sonra kulaklar ve boyun meshedilir. Başımızı meshederken yıkadığımız ellerimizi bir daha yıkamaya gerek olmadan önce kulaklar, serçe parmakla kulakların iç kısmı, baş parmaklarla da kulakların arkasını dolaşacak şekilde meshedilir. Sonra da kalan 3 parmağın arka kısımlarıyla boyunun arka ve yan tarafları meshedilir. Bu sünnettir. Son olarak ayaklar yıkanır. Yıkamaya sağ ayaktan başlanır, ayaklar topuklarla birlikte kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Parmak araları teker teker aralanır ve yıkanır. Yıkanan yerlerde kuru yer kalmamasına dikkat edilir. Sonra sol ayak aynı şekilde kuru yer kalmayacak şekilde yıkanır. Ayakların yıkanması farzdır. Ayakların yıkanmasıyla abdest tamamlanmış olur. Gusül abdesti. Bedenin tamamını yıkamanın adına gusül abdesti ya da boy abdesti denir. Gusülde ağız ve burun da dahil olmak üzere bedenin tamamını yıkamak farzdır. Gusül abdesti almak, cünüp olanlara ya da hayız ve nifas halleri sona eren kadınlara farzdır. Bunlar gusül abdesti almadan ibadet yapamazlar. Şimdi gusül abdestinin alınışını öğrenelim. Gusül abdestinin alınışı. Gusül için Eûzü besmele ile niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya denir. Bedenin herhangi bir yerinde pislik varsa o temizlenir. Ağız 3 defa su verilerek iyice yıkanır. Bu farzdır. Buruna 3 defa su verilir ve burun temizlenir. Bu farzdır. Sonra namaz abdesti gibi bir abdest alınır. Bunu yapmak sünnettir. Sonra da baştan ayağa bütün beden kuru yer bırakılmadan yıkanır. Ek notlar. Gusül abdesti alması gereken kişi yıkanmadan namaz kılamaz, Kur'an okuyamaz, camilere giremez. Gusül abdesti alırken edep yerlerini başkalarından gizlemek gerekir. Gusül abdesti alırken dua okunmaz. Saç, kaş ve bıyık altlarının ıslanması sağlanır. Kulakların etrafında, parmak aralarında ve göbekte kuru yer kalmamasına dikkat edilir. Vücudun tamamı yıkanırken olmak sünnettir. Cuma günleri cuma namazı için, bayram günlerinde de bayram namazı için gusül abdesti almak Peygamberimizin sünnetidir. Gusül abdesti özetle teyemmümden bahsedeceğiz. Teyemmüm. Teyemmüm, suyun bulunmadığı veya suyu kullanmaya güç yetmediği zamanlarda toprak cinsinden temiz bir şeyle abdestsizliği gidermek için yapılan işlemdir. Abdestsiz ya da cünüp olan kişi su bulamadığı zaman temiz toprak ya da toprak cinsinden olan tuğla,
kerpiç, kiremit ve benzeri temiz bir şeyle teyemmüm alır. İbadetlerini öylece yapar. Teyemmümün alınışı. Teyemmüm için önce niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm almaya denir. Bu niyeti yapmak farzdır. Sonra eller temiz toprağa vurulur. Sonra eller kaldırılır, avuç içleri aşağıya gelecek şekilde birbirine hafifçe vurulur. Sonra yüz bir kere meshedilir. İkinci kez eller toprağa vurulur. Sonra aynı şekilde birbirine hafifçe vurulur. Sol elin içiyle sağ kol dış kısmından başlayıp dirseklerden iç kısma dönüp bileklerde bitirilmek suretiyle meshedilir. Sağ elin içiyle de sol kol aynı şekilde meshedilir. Teyemmüm böylece tamamlanmış olur. Ek notlar. Teyemmümde niyet etmek farzdır. Teyemmümün ikinci farzı, elleri temiz toprağa ya da toprak cinsinden olan bir şeye vurup, önce yüzü, sonra da kolları meshetmektir. Teyemmümle her türlü ibadet yapılabilir. Su bulunduğunda teyemmüm bozulur. Suyun ulaşılmaz olması, temiz olmaması, yeterli olmaması ya da başkasının mülkü olup da izni olmaması gibi durumlarda su yok hükmündedir.